John Stuart Mill'in düşünce dünyasına hoş geldiniz. Mill, felsefesini birbiriyle çelişir gibi görünen iki temel üzerine kurdu. Bir yanda toplum için en büyük mutluluk, diğer yanda ise birey için sarsılmaz bir özgürlük. Peki, bu iki fikir birbiriyle nasıl uzlaşabilir ki? Biri, diğeri için feda edilmeden var olabilir mi? Gelin, Mill'in bu büyük paradoksu nasıl ustalıkla çözdüğünü birlikte keşfedelim. Fikirler dünyasındaki bu ve benzeri yolculuklarımızda bize katılmak isterseniz, Kitap Felsefe kanalına abone olabilirsiniz. Şimdi Mill'in o büyüleyici düşünce evrenine geri dönelim. Aslında bu soru modern hayatımızın tam da kalbinde yatıyor. İster salgınlar olsun, ister ifade özgürlüğü tartışmaları. Her gün bireyin haplarıyla toplumun refahı arasındaki o hassas dengeyi bulmaya çalışıyoruz. Ve işte tam da bu noktada sahneye John Stuart Mill çıkıyor. Kendisi, bu çetrefilli soruya cevap verebilmemiz için bize bugün bile hala geçerliliğini koruyan müthiş bir felsefi çerçeve sunuyor. Pekala, işe Mill'in ahlak felsefesinin temeliyle başlayalım. Faydacılık, yani en büyük iyiyi, en büyük mutluluğu arama felsefesi. Mill'in faydacılık anlayışının özü tam olarak bu. Buradaki mutluluk kelimesiyle kastettiği şey de çok basit, haz duymak ve acıdan uzak olmak. Yani bir eylemin ahlaki değerini ölçerken şu soruyu soruyoruz. Bu eylem toplamda ne kadar mutluluk üretiyor? Tabii bu fikir ortaya atılır atılmaz çok sert bir eleştiriyle karşılaştı. Eleştirmenler dediler ki, eğer hayattaki tek amaç haz ise o zaman bizim hayvanlardan ne farkımız kalır? Bu olsa olsa domuzlara layık bir felsefe olur. Faydacılığın bu ağır eleştiriye bir cevap vermesi gerekiyordu. İşte Mill'in bu eleştiriye verdiği cevap gerçekten dahiyane. O, bütün hazların eşit yaratılmadığını söyleyerek teorisini müthiş zarif bir şekilde savundu. Mill'e göre eleştirmenler çok önemli bir detayı gözden kaçırıyordu. İnsanların hayvanlardan farklı olarak zeka, duygu ve hayal gücü gibi yüksek melekeleri vardır. Düşünsenize, bir kitabı okumanın verdiği entelektüel haz ile lezzetli bir yemek yemenin verdiği fiziksel haz aynı olabilir mi? Mill için hazzın kalitesi, yani niteliği, miktarından çok daha önemliydi. Bu meşhur söz Mill'in bütün argümanını özetliyor aslında. Demek istediği şu: sadece basit, hayvansal hazları bilen bir domuz, hayatından gayet memnun olabilir. Ama hem basit hem de entelektüel hazları tatmış bir insan, ne kadar mutsuz olursa olsun, asla o daha aşağı varoluş seviyesine dönmek istemez. İşte bu yüzden hoşnutsuz bir insan olmak, hoşnut bir domuz olmaktan daha iyidir. Şimdi gelelim Mill felsefesinin diğer direğine. İlk bakışta az önce anlattıklarımızla tamamen çelişiyor gibi görünen o meşhur bireysel özgürlük savunmasına. Mill'in Özgürlük Üzerine kitabında ortaya koyduğu bu ilke, liberal düşüncenin adeta temel taşıdır. Çok basit bir şey söyler. Devlet ya da toplum senin hayatına, seçimlerine karışamaz. Ta ki senin seçimlerin bir başkasına zarar vermeye başlayana kadar. Bu nokta gerçekten çok kritik. Birine tavsiye verebilirsiniz, onu ikna etmeye çalışabilirsiniz, hatta yalvarabilirsiniz bile. Ama sırf onun kendi iyiliği için diyerek onu bir şeye zorlayamazsınız. Çünkü Mill'e göre kişinin kendi bedeni ve zihni üzerindeki egemenliği mutlaktır. Mill, işte bu üç alanı bireysel özgürlüğün dokunulmaz kalesi olarak görür. Yani neye inanacağınız, ne düşüneceğiniz, nasıl yaşayacağınız, hangi zevklerin peşinden koşacağınız ve kimlerle arkadaşlık kuracağınız, bunlar sizin özel alanınızdır ve başkalarına zarar vermediğiniz sürece kimse buna müdahale edemez. İşte geldik o büyük paradoksa. Bir yanda toplumun genel mutluluğunu her şeyin üstünde tutan faydacılık var, diğer yanda bireyin mutlak özgürlüğünü savunan liberalizm. Bu ikisi bir arada nasıl olabilir ki, birbiriyle çelişmiyor mu? Mill, bu görünürdeki çelişkiyi gerçekten dahiyane bir hamleyle aşıyor. Fayda ve özgürlük arasında öyle bir köprü kuruyor ki, aslında ikisinin de aynı hedefe hizmet ettiğini bize gösteriyor. İşte her şeyi birleştiren sihirli formül bu. Mill'in burada bahsettiği fayda, öyle anlık bir keyif ya da basit bir haz değil. İnsanlığın bir bütün olarak uzun vadede ilerlemesi ve gelişmesi demek. İşte Mill'in mantık zinciri tam olarak böyle işliyor.
Diyor ki, bir toplumu uzun vadede daha mutlu ve daha ileriye taşıyacak olan şey, herkesin papağan gibi aynı şeyi tekrar etmesi değildir. Tam tersi, farklı fikirlerin, hatta en aykırı fikirlerin bile özgürce tartışılabilmesidir. Çünkü en doğru çözümlere ve gerçeğe ancak bu fikirlerin çarpışmasıyla ulaşabiliriz. İşte Mill'in dehası tam da burada ortaya çıkıyor. Toplumdaki aykırı bir sese, farklı bir düşünceye izin vermek, toplumun mutluluğunu riske atmak demek değil. Aksine o mutluluğu inşa etmenin ve kalıcı kılmanın tek yolu. Çünkü ilerleme ancak ve ancak özgür düşüncenin olduğu yerde filizlenir. Peki tamam, Mill'in 19. yüzyılda kurduğu bu harika çerçeve, bugünün son derece karmaşık dünyasında bizim ne işimize yarayabilir? Düşünün, zorunlu aşı tartışmaları, nefret söylemiyle mücadele, sosyal medyanın düzenlenmesi, bütün bu karmaşık konularda Mill'in çerçevesi bize bir düşünme aracı sunuyor. Bize sürekli olarak şunu hatırlatıyor. Aldığımız kararların uzun vadeli sonuçlarını düşünün ve özgürlüğün, insanlığın ilerlemesi için ne kadar hayati olduğunu asla unutmayın. Mill bize bir harita verdi, evet. Ama bu yolda yürümesi gereken bizleriz. İçinde yaşadığımız bu dijital çağda zarar kavramının kendisi bile giderek daha karmaşık hale geliyor. İşte bu yeni gerçeklikte Mill'in ilkelerini hayata nasıl geçireceğimiz sorusu belki de çağımızın en önemli felsefi sorularından biri.